Merhaba arkadaşlar, Kanada Kit kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta çektiğim videodan sonra birkaç yorum olmuştu videonun altında. Bu soruların bazılarına cevap verme adına kısım kısım hafta hafta böyle videoları çekip cevaplandırmayı düşündük. O yüzden şimdi ilk olarak anaokulu ve kreşle ilgili sorular gelmişti. Bunlara bir değinmek istedik. Meftuna Boğatepe diye bir kullanıcı şöyle bir soru sormuştu. Furkan Bey, çocuğunuz olduğundan bahsettiniz. Orada anaokulu, kreşe alım sistemi nasıl? Bazı videolarda bu konu zor olduğundan çok beklemen, araman gerekiyor diyorlar. Bunlardan da detaylı bahseder misiniz demiş. Teşekkürler, yolunuz açık olsun inşallah demiş. Teşekkür ediyoruz ilk önce bunun için. Ve ayrıyeten Sarayburnu 5929 isimli kullanıcı da şöyle bir soru sormuş. Biz de Kanada'ya gitmeyi düşünüyoruz. Lütfen kreş, anaokulu ve ilkokul hakkında bilgi verir misiniz? Kaç yaştan başlıyor mesela? Bunlar ya da eğitim sistemleri nasıldır demiş. Bununla ilgili de cevap verelim dedik. Ukba, istersen sen başla. Merhaba, ben Ukba. Ben de Early Years Educator olarak çalışıyorum Kanada'da. 3 aydır. Daha önce başka bir yerde tecrübem olmuştu. Şimdi ikinci bir kindergarten'da çalışıyorum. Daycare'de çalışıyorum 3 aydır. O yüzden bu alanla ilgili ben bilgi vermek istedim sizlere. Öncelikle şu şekilde ikiye ayırabiliriz Kanada'da okul öncesinde. Daycare ve kindergarten olarak. Daycare dediğimiz kısım 12 aylıktan ya da 18 aylıktan başlıyor. Bu işte daycare'in sistemine göre ya da kaç yaşından kaç aylıkken başlatmak istediğine göre değişebiliyor. Ama daha çok 18 aylıktan itibaren diyebiliriz. Kindergarten dediğimiz kısım ise bu biraz daha okula hazırlık, işte alfabenin öğrenildiği, sayıların öğrenildiği okula hazırlık kısmı olmuş oluyor. Bunlar School District Board'lara bağlı, yani okullara bağlı aslında bu kindergarten'lar. Kindergarten'lar kaç yaşında başlıyor? Kindergarten'lar da ikiye ayrılıyor, 2 yaş grubuna ayrılıyor. Junior Kindergarten ve Senior Kindergarten dediğimiz. Junior olanlar 4 yaşta başlıyor, senior olanlar ise 5 yaşında başlıyor. 6 yaşında da elementary, yani ilkokula başlamış oluyor çocuklarımız. Kindergarten'lar Eylül ayında başlıyor. Bu standart, Kanada'nın her yerinde aynı şekilde. Diyelim ki çocuğunuz Eylül ayında 4 yaşına daha basmadı. Ama şöyle bir durum var. Ekim ayında, Kasım ayında ya da Aralık ayında doğduysa 31 Aralık'a kadar eğer 4 yaşına girmiş oluyorsa problem yok. O senenin Eylül ayında kindergarten'a başlayabiliyor. Aynısı Junior ve Senior Kindergarten için aynı sistem uygulanıyor burada. Ama Ocak ayında doğduysa eğer o seneyi beklemesi lazım. Bir sonraki senede birkaç işte orada ay kaybı yaşayabiliyor ama ondan sonraki sene başlamış oluyor. Şöyle bir güzellik var Kanada'da. Biz bunu çok kullandık. Bazı insanlar hemen öğrenemeyebiliyorlar bunu. Early on dediğimiz sistem. Çok güzel. Çok önemli bu arada. Aynen. Ya çok basit bir sistemi var. Gidip direkt kaydolabiliyorsunuz burada. Ben buraya kaydolmak isterim diyorsunuz. Sistem şu şekilde ilerliyor. Aynı daycare mantığında ya da kindergarten mantığında ayarlanmış böyle özel kindergarten yerleri var. Anne baba birlikte çocuğuyla gidiyor. Orada istediği kadar kalabiliyor. 3 saat, 4 saat, isterseniz 1 saat, yarım saat. Anaokulu gibi yerler. Orada yine Early Years Educator'lar, burada okumuş öğretmenler, anaokulu öğretmenleri var. Onlar size eşlik ediyorlar. Onlarla muhabbet edebiliyorsunuz. Sistem hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Çocuğunuzun eğitimiyle ilgili, gelişimiyle ilgili bir probleminiz, bir sorunuz varsa onları danışabiliyorsunuz. Ve tamamen free, tamamen ücretsiz. Hiçbir şekilde bir ücret ödemeniz gerekmiyor ve herkese ücretsiz bu sistem. Genelde 4 yaşına kadar çocuklarını götürüyor insanlar. Çünkü zaten 4 yaşında kindergarten'a başladığı için ondan sonra gerek kalmıyor. 4 yaşına kadar çocuğunuzu bir alışma süreci, İngilizceye aşina olma süreci olarak değerlendirebilirsiniz. Biz bunu çok kullandık. Ben işe başlamadan önce kızımı çok götürüyordum buraya. Çok işe yaradığını düşünüyorum kesinlikle. Evet, bayağı bir açığı kapatıyor aslında. Yani ben çalışıyorken işte Ukba'da evde çocuklar duracağına günde 2 saat, 3 saat yeri geliyor mesela 4 saate kadar. Gidip bu early on'larda istediğiniz early on'a burada gidip en yakındaki early on YMCA kurumunun adı altında bu early on'lar var. Bu kurumlara gidip çocuğunuzla birlikte hem orada vakit geçirebiliyorsunuz, işte hem orada başka çocuğu olan annelerle ve işte oradaki çalışan kişilerle tanışabiliyorsunuz. Ukba'nın dediği gibi. Ve bu çalışan kişilerin hepsi licensed, yani hepsi lisanslı, burada eğitim almış kişiler. O yüzden onlara danışıp işte hem sistem hakkında bilgi alma hem de çocuğunuzla vakit geçirme, günü doldurma en azından
iş bulana kadar, işte burada sistem oturana kadar. Bu çok güzel oluyor. En azından gün boş geçmemiş oluyor. İşte 3-4 saatinizi kullanıp sonrasında yine eve dönebiliyorsunuz ya da işte parka götürebilirsiniz hava iyiyse. Bu şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Sosyalleşme açısından çok güzel bir fırsat. Evet, yani bu da çok önemli bir aynen. etken. Yani çocuğun sosyalleşmesi çok önemli. Şöyle bir şey yaşar diyebilirim. Bunu herkes yaşar diye düşünüyorum. Sonuçta kıta değiştiriyorsunuz. Yani sadece ülke değil, kıta değiştiriyorsunuz ve yetişkinler için, ebeveynler için adaptasyon biraz daha kolay çocuklara göre. Çocuklarda bu öngörülemeyen psikolojik sorunlar yaratabiliyor. Hem tabii özlem oluyor. Çocuğun iç dünyasını anlayamayabiliyorsunuz baştan. Birçok şey oluyor. Bunları kapatma adına, dengeleme adına çok güzel bir imkan bence. Bir de Kanada kışın zaten soğuk olduğu için her yer kar, kış olacağı için böyle alanlar daha çok tercih ediliyor. Kanadalı aileler tarafından da daha çok tercih ediliyor böyle alanlar. Kapalı alan olduğu için yani kapalı doğal alanlar olarak. tabii. Aynen. Tabii. Bir de değinmek istiyorum ben burada. Çok beklememiz gerektiği söyleniyor diye. Bu gerçekten doğru bir nokta. Yani insanlar genelde hamileyken ya da çocuk doğar doğmaz ki çoğunlukla hamileyken çocuklarını kaydettiriyorlar. Burada şöyle bir sistem var. OneList diye bir sistem var. Biz bunu zaten ekleriz linke. Oradan da bakabilirsiniz. İstediğiniz kindergarten'ı o sistem üzerinden girip kaydediyorsunuz. Ben bu çocuğumu buralara göndermek istiyorum diyerekten ve size sıra gelmesini bekliyorsunuz. Size sıra geldiği zaman zaten size daycare'ler dönüş yapıyorlar. Şöyle bir tip verebiliriz belki, hatta yakın zamanlarda bir tane arkadaşımız bu vesileyle kendi çocuğuna bir tane daycare bulabildi. Bazen full time zamanlı, yani tam zamanlı yer bulmak çok zor olabiliyor. O yüzden part time ile başlayabilirsiniz. Mesela çocuğunuz 3 yaşında diyelim ya da 2,5 yaşında, fark etmez. Ben çocuğumu part time bu daycare'e göndermek istiyorum diye başvuru yapabiliyorsunuz. Haftada 2 gün gidiyor. Başka bir çocuk da 3 gün gidiyordur. Siz onun açığını kapatmış oluyorsunuz orada. Yani genel olarak sistem bu şekilde. Daycare ve kindergarten sistemi. Evet, bunlar genelde ücretsiz oluyor. Özellikle eğer ilticaya başvurduysanız bunlar zaten sizin için ücretsiz. Ya da iki ebeveyn de çalışıyorsa bunlar yine devlet desteği alma hakkına kazanmış oluyorsunuz. İlköğretime göndermek istiyorsanız eğer çocuğunuzu, burada okulların derecelendirmeleri var. Eğer bunlar hakkında bilgi edinmek istiyorsanız Fraser Institute diye bir web sitesi var. Bunu zaten biz alta ekleriz link olarak. Oradan da bakabilirsiniz. Hani mesela ev tutarken evinizi belki ona göre tutmak istersiniz. Çünkü genelde çocuklarını en yakın okula gönderiyorlar burada çocuklar. Sistem o şekilde ilerliyor. Buradan okulların derecelendirmelerine bakabilirsiniz. Dediğim gibi 6 yaşında başlıyor. Normalde burada public school'lar, yani devlet okulları tamamen ücretsiz. Ama kimleri ücretsiz? Eğer ilticaya başvurduysanız ücretsiz. Eğer ebeveynlerin work permit'i varsa ücretsiz. Ya da study permit, yani çalışma ya da okuma vizeniz varsa bunlar size ücretsiz. Ya da PR varsa tabii. Ya da PR'ınız varsa, evet, zaten süresiz oturumunuz varsa bunlar zaten ücretsiz. Ama eğer çocuklarınızdan üzerinden, hatta geçen bir aileyle tanıştık, onlar o şekilde gelmişler buraya. Çocuklarınıza study permit, çocuklarınızın üzerinden buraya gelmek istiyorsanız yıllık $16,000 kadar çocuk başı meblağ ödemeniz gerekiyor. Çocuk başı ödemeniz gerekiyor. Yani bu hakikaten yüksek bir meblağ. Public'çiler için. Aynen, public okullar için. Yani bunun yerine şöyle yapmak daha mantıklı aslında. Siz onun yerine herhangi bir programa kaydolursunuz. Buradaki bir college'da. Yani onun yerine siz bir okursunuz, bir bölüm okumuş olursunuz. En azından burada bir tane degree'niz olmuş olur. Çocuğunuz da ücretsiz bir şekilde public school'a gidebilir. Bu çok daha mantıklı bir süreç olur yani sizin için. Burada liseyi bitirdikten sonra kolej ya da üniversiteye gitme seçeneği var. Bunlara göre derslerinizi seçiyorsunuz. Lisede işte 8. ya da 9. sınıfta sanırım kritik bir seçim yapmanız gerekiyor. İşte kolej bazında matematik eğitimi, eğer koleje gidecekseniz, ya da üniversite matematiği alıyorsunuz. Üniversiteye gideceksiniz. Matematik U mu oluyor? Öyle bir şey oluyor sanırım. Ona göre yolunuzu 8. ve 9. sınıftan itibaren çiziyorsunuz. Yani bu çok kritik. O yüzden çocuğu olanlar, o yaşta çocuğu olanlar bunu çok iyi düşünmeli. Yani kolej matematiği alırsanız sonrasında üniversiteye gidemiyorsunuz. O yüzden belki üniversite matematiği alma lisedeyken çok daha iyi olabilir. Kolejler ne yapıyor? Kolejler teknik ve pratik bilgilerin yanı sıra farklı spesifik alanlarda meslek eğitimi veriyor size. Meslek eğitim imkanı veriyor. Benim burada hoşuma giden, çok güzel. Yani çok fazla bölüm var gerçekten, evet. Kanada. Yani ben Almanya ile kıyaslayacak olursam
Almanya'da hakikaten bu kadar fazla bölüm Yok. yoktu yani. Burada böyle çok spesifik alanlar var. İstediğiniz alana yönelme imkanınız olabiliyor. Yani çok mesela bizim burada Conestoga College var ve çok güzel alanlar var yani onda. Oradan bakıp inceleyip ve onları bitirdiğiniz zaman da çok rahatlıkla bir iş sahibi olabiliyorsunuz. Yani illa Kesinlikle. üniversite mezunu olmanıza gerek yok burada. Kesinlikle. Hatta daha iyi bile kazanabiliyorsunuz çoğu zaman yani college mezunu olduğunuzda. Evet ve meslek eğitimi olduğu için orada zaten Aynen. pratiğini de yapmış oluyorsunuz. Burada eğitim süresi college'larda 1 ila 3 yıl arası değişiyor. Bunlar sürebiliyor. Ve işte grafik tasarımdır, program yazılımıdır, sosyal alandır, kuaförlüktür vesaire farklı bir sürü bana da dediği gibi çok çeşitli alanlar var. 1 yıllık 2 yıllık programlarla da çok rahat işe girme şansınız oluyor. Evet. Aynen. Üniversitelerde de 3 ila 7 yıl arası tabii eğitim süreleri oluyor. Ama burada genelde domestic dediğimiz yerel öğrenci ya da international yabancı öğrenci olarak ikiye ayrılıyor. Burada ücretler tabii değişiyor. PR alırsanız eğer PR aldıktan sonra çok daha uygun fiyata eğitim alabiliyorsunuz burada. Onun haricinde geçici bir statüyle geldiyseniz, work permit'le ya da study permit'le geldiyseniz international sınıfından değerlendirileceğiniz için 3 ya da 5 katı fiyat ödemeniz gerekebilir. Evet ama az önce dediğim gibi eğer çocuğunuz varsa bunu yapmak daha mantıklı. En azından ilköğretim liseye ücretsiz bir şekilde gitmiş olurlar. Siz en azından bir bölüm okumuş olursunuz. İngilizceniz de varsa muhtemelen bunda IELTS, TOEFL gibi İngilizce dil seviyeleri gerektirecektir. Ama bunlar yapılıp çok rahatlıkla bir college'a giriş yapılabilir. International'a çok açık bir ülke çünkü gerçekten çok fazla international students alıyor. Hatta Conestoga College'ın yarısının international students olduğu söyleniyor. Bir üniversite var burada. O üniversitenin de yine %30'u kadarının yabancı öğrenci olduğu söyleniyor. Evet. Çok rahatlıkla giriş yapabilirsiniz. Yani bu verdiğimiz bilgiler bizim kesinlikle kendi şahsi tecrübelerimizden yaşadığımız ya da az çok internetten araştırdığımız arkadaşlarımızın yaşadığı tecrübelerden toparladığımız bilgiler. 9 ayda bu kadar öğrenebildik biz de. Umarım yardımcı olmuştur bu bilgiler sizler için de. Eğer başka sorularınız olursa seve seve cevaplandırmak isteriz. Evet, ne yapıyoruz kaydımızın sonunda? Bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Ve yorum yapmayı, like yapmayı unutmuyoruz. Teşekkür ediyoruz vaktiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Çok ayrıntı bahsettim. Bu kadar ayrıntı bahsetmeye gerek yoktu ki. Niye ya? Öğrensinler işte. Çok karıştı o yüzden. Kestik. Merhaba diyeceğim. Niye az önce bozdun ya? Merhaba dediydim mis gibi. Çok unerwartet geldi. Oh my god ya. Sen girişini yap. Gerisini ben konuşurum. Ben kendim çekersen gönderirim. Sen onlara eklersin arada. Hep şuna bakmam lazım işte. Hangisine? Yukarıdakine mi? İkisinden bir tanesine bakacaksın işte. Tamam şu köşeye bakıyorum ben.